Bu pozisyona gelmeden önce hangi tip işlerde çalıştınız? Ben 1982 Yüksek Denizci Okulu Makine Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra önce yolcu gemilerinde, daha sonra gemilerinde çalıştım. Yaklaşık 14 yıl deniz hizmetim var. Denizde çalışırken ben aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nin İktisat Fakültesini bitirdim. 1980 yılında mezun oldum. Gemilerde işte sırasıyla zabit, ikincilik, baş mühendislik yaptım. Baş mühendislik yaptıktan sonra bu pozisyona geldim. Zaten bu şirketin bir gemisinde baş mühendislik yaptıktan sonra 2 yıldan sonra kara kadrosuna geçtim. 1994 yılından beri de bu şirkette çalışıyorum. Peki denizcilik haricinde bu işi yapmanız için gerekli hangi yetenekler var, olmalı? Şimdi benim kişisel görüşüm Türkiye'deki eğitim sisteminde fen ağırlıklı bir eğitim ön plana tutulmuş. Sosyal bilimler biraz unutulmuştu. Ben fen bilimleri eğitimi aldıktan sonra, yani mühendislik eğitimi aldıktan sonra sosyal bilimler eksikliğini gördüğüm için gittim. Sosyal bilimler eğitimi aldım. Bence yöneticilerin karada çalışacak yöneticilerin, özellikle armatör şirketlerin merkezinde çalışacak yöneticilerin birazcık sosyal bilimler eksikliği var. Yani sosyal bilim, işletme ve iktisat derslerinde çok eksikler. Neden? Çünkü bütçelemede, plan yapmada ya da grup çalışmalarında, insan çalıştırmada sorunlar çıkıyor. Kendini şirkette bütünleştiremiyorlar. Yani orada bir eksiklik çıkıyor. Sosyal bilgiler konusunda okulda özellikle dersleri artırılırsa, sosyal bilimler ya da işletme dersleri artırılırsa bence faydalı olur. Ben iktisat kökenli olmam, bunun çok faydasını gördüm bulunduğum bir yere gelene kadar. Bu meslekte ya bulunduğunuz pozisyonda çalışacak kişilerin fiziki, kişisel veya ilgi ve alaka bakımından ne gibi karakteristik özelliklere sahip olması lazım? Bir kere fiziki olarak dayanıklı olmaları gerekiyor. Yani stresli bir meslek. Gece gündüz uyumuyorsunuz. Yeni çıkan iletişim araçları da sizi hiç uyutmuyor. Gemilerin sürekli bilgiye ihtiyaçları var. Bazen de son karar alma mekanizmasına ihtiyaç var. Gece yarısı, gündüz yarısı hiç fark etmiyor. Özellikle bulunduğumuz coğrafya nedeniyle gemiler doğuda ya da batıda olabiliyorlar. Zaman farkı olmaksızın çalışabiliyor olmanız lazım. Birincisi bu. İkincisi fiziki olarak sıkıştığınız zaman gemiye gidebilmeniz lazım. Yani gemideki pozisyonu yerinde görmeniz gerekiyor. Fiziki o şartlarda buna uygun olmanız gerekiyor. Sağlığınızın buna seyahat etmeye ve gemilerin özellikle çarmıhtan çıkmaya uygun olması gerekiyor. Karakter olarak da bence bir kere süreklilik olması gerekiyor. Yani siz bir olayı çok iyi yapabilirsiniz ama ertesi gün ya da 3 ay sonra unutursanız o iş yürümez. Devamlılık olması gerekiyor. Biraz araştırmacılık gerekiyor. Çünkü kimse her şeyi bilmiyor. Sonuçta bu ilimde bileni var. Başınıza gelebilir. Onu da gidip doğru kişilere sorup en azından bir muhakeme yapma yeteneğinize sahip olmanız lazım. Ben böyle pozisyona gelecek insanların çalıştıkları şirketi seçerken mutlaka bağlılık işinin daha ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir pozisyonda çalışacak kişinin ne yapıp ne yapmaması gerektiği hakkında kısaca bir şey söyleyebilir misiniz? Bu soruyu ben gençlere bana soruyorum. Bir kere dürüst olması gerekiyor. Bir kere dürüst değilse olmaz. Yani söylediğinin yaptığından güvenilir olması gerekiyor. Çünkü zaman zaman gemideki bir insana bir telefonla, bir sözle büyük işler yaptırmanız gerekiyor. Dolayısıyla verdiği sözün arkasında duruyor olması lazım. Veremeyeceği sözü vermemesi gerekiyor. Ya da tutamayacağı bir sözü vermemesi gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi burada olacak kişilerin eğer şirketle kendini bütünleştiremiyorsa, yani kerhen bir şirkette çalışmaları gerekiyor. Sevdikleri, kendi büyümesinden rahatsızlık duymayacakları şirketlerde çalışmaları gerekiyor. Ben birçok arkadaşı görüyorum. Şirkette çalışıyor ama küfrediyor. İşte bir sürü bir şey beğenmiyor. Bu onun başarısını etkiler. Zaten hiç kimse aptal değil. Yani Türk davasında bir süre sonra yansıyacağı için pozisyonda bozuyor.
Çünkü kendisinin istemediği bir şirkette gemideki adamların bağlılığını nasıl sağlayacak? Kendisi inanmıyor ki gemideki adam da o şirkette geleceğine yansın, ona göre hareket etsin. Bu iki şey benim için çok önemli. Geri kalanlar zaten kişilere bağlıdır. Onların eğitimleri, davranışları ne göre değişebilir. Biraz da örneğin eskiden biliyorsunuz stres altında doğru karar vermeye çok önemliydi başarı için. O da yetmiyor. Bence stres altında kararı değiştirebilmeli de. Yani doğru karar vermiş olabilir ama değişen duruma göre ayak uydurup değiştirebilmeli de. Bundan da ya ben işte bunu söylemiştim, ben işte bunu ya ben altında kaldım ya da bir başkası başka bir fikir öne sürdüğü zaman ya bu benim lafım bak önüme geçiyor falan diye böyle şeyler düşünmemesi lazım. Hedef amaç doğruysa doğruya ulaşacak. Neyse onu yapabilecek. O katkının kimden geldiği önemli değil. Amaç doğruya ulaşmaksa bu katkılardan rahatsızlık olmaması lazım. Ben bizim sektörde bir de onu görüyorum. Yani biri bir şey söylüyor, bir başka bir şey söylüyor. Daha farklı bir parlak bir fikir çıkıyor. O parlak fikir genellikle bu akademik dünyada akademisyenler arasında da çok şeydir. Genellikle şey yapılıyor yani kıskanma demeyelim de kapatılıyor, sahip çıkılmaya çalışıyor, eğer önünde örtülmeye çalışılıyor. Ben onu yapmıyorum. Yapılmasına da karşıyım çünkü aslında onun başarısı belki de kendinin de başarısını artıracaktır. Yeni kompozisyon ya da yeni konsept çok daha iyi başarılı olacakken genellikle insanlar onu yok etmeyi, yok saymayı tercih ediyorlar. Ben onun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun katkılarınız için. Ha bunu şey diyeyim.